Şimdi sizi zamanda geriye, çok geriye götüreceğim. Elektriğin iletişimde kullanılmasına daha en az 50 yıl var ama o dönemde bile var olan inanılmaz bir iletişim ağının hikayesine dalacağız birlikte. Hadi başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki elektriksiz internet mi? Mümkün değil. Kulağa gerçekten de imkansız gibi geliyor değil mi? Ama bir düşünün, 1790'lı yıllardasınız ve mesajlarınızı günümüzün jet uçaklarından bile daha hızlı gönderebiliyorsunuz. Nasıl olurdu ama? Evet, yanlış duymadınız. Tam olarak saatte 1300 kilometreden bahsediyoruz. O dönem için bu akıl almaz bir hız. İşte bu Claude Chappe ve kardeşlerinin devrim niteliğindeki icadı sayesinde mümkün oldu. Bilginin hızı resmen çağ atlamıştı. Peki her şey nasıl başladı? Hikayemiz 1790 yılının o soğuk kış günlerinde başlıyor. Ortada dahiyane bir fikir var ama bir o kadar da kusurlu. Uzun mesafeli iletişim kurmak için yapılan ilk denemelerden biri. Chappe kardeşlerin aklına gelen ilk fikir aslında oldukça mekanik bir çözüm. Düşünün, iki tane birbiriyle tıpatıp aynı sarkaçlı saat var. Bunları mükemmel bir şekilde senkronize ediyorlar. Amaç ne? Amaç bu saatler üzerinden rakamlar göndermek ve bu rakamların da önceden belirlenmiş bir kod kitabındaki kelimelere karşılık gelmesi. Kağıt üstünde zekice değil mi? Ama işte o kağıt üzerindeki plan gerçek hayatta pek de öyle işlemiyordu. Çünkü bu sistemin çok ama çok büyük kusurları vardı. Hatta öyle ki bu zayıflıklar sistemi neredeyse tamamen işe yaramaz kılıyordu. Mesela ses en ufak bir rüzgarda, yağmurda kaybolup gidiyordu ve daha da önemlisi 2 saati kilometrelerce uzaktan mükemmel bir şekilde senkronize tutmak, o neredeyse imkansızdı. Tüm bu zorluklara rağmen 2 Mart 1791'de tarihi bir test yaptılar. Tam 16 kilometrelik bir mesafe ve kasaba yetkililerinin seçtiği o mesajı başarırsanız yakında şan ve şöhrete boğulacaksınız mesajını göndermeyi başardılar. İşte tam da bu test sırasında Claude Chappe'ın kafasında bir şimşek çaktı. O büyük aydınlanma anı. Fark etti ki o karmaşık saatlere, seslere falan hiç gerek yoktu aslında. Sinyali görmek yeterli. Yani görsel sinyalin ta kendisi mesaj olabilirdi. Ve bu fikir semaforun doğuşuna yol açtı. Sistem çok basitti aslında. Ana bir kol ve uçlarındaki iki küçük kol. Bu kollar 45 derecelik açılarla hareket ettirilerek tam 92 farklı sinyal oluşturabiliyordu. Her bir sinyal bir harfe veya sayıya denk geliyordu. Basit ama inanılmaz güçlü bir sistem. Peki bu dahiyane icat nasıl oldu da Fransız devrimi gibi çalkantılı bir dönemde hayata geçti? Gelin şimdi bu sistemin o kaos ortamında nasıl devlet için hayati bir silaha dönüştüğüne bakalım. Tabii işler hiç de kolay olmadı. Chappe'nin Paris'te kurduğu ilk prototip devrimci bir kalabalık tarafından kelimenin tam anlamıyla paramparça edildi. Neden mi? Çünkü halk Chappe'nin bu aletle hapisteki Kral 16. Louis'i gizlice mesaj gönderdiğini düşünüyordu. Ortam o kadar gergindi yani. Ama Chappe ilk pes etmedi ve sonunda hükümetten onayı kopardı. Paris'ten Lille'e kurulan ilk hat sistemin ne kadar değerli olduğunu herkese kanıtladı. Düşünün, atlı bir ulağın 24 saatte getireceği bir askeri zafer haberi bu sistemle Paris'e sadece 1 saatte ulaştı. Bu resmen bir devrimdi. Ama Chappe'nin dehası sadece hızla bitmiyordu. Bir de güvenlik meselesi vardı. O dönemde bugünün uçtan uca şifrelemesi diyebileceğimiz dahiyane bir sistem geliştirdi. Nasıl mı? Şöyle. İlk sinyal kod kitabındaki sayfa numarasını, ikinci sinyalde o sayfadaki satır numarasını veriyordu. Ama o kod kitabı sadece en baştaki göndericide ve en sondaki alıcıda vardı. Aradaki kulelerdeki operatörler ne görüyordu peki? Sadece bir dizi anlamsız rakam. Mesajın içeriğini bilmeleri imkansızdı. Tabii bu kadar değerli, bu kadar stratejik bir ağ olunca kaçınılmaz olarak kötü niyetli kişilerin de dikkatini çekti. Birileri bu sistemi kendi çıkarları için kullanmanın yollarını aramaya başladı. Ve sahneye 1834 yılında iki kardeş çıkıyor, François ve Joseph Blanc. Kendileri borsacı ve akıllarında tek bir şey var, ahşap ve teleskoplardan oluşan bu ağı nasıl hackleriz? Planları gerçekten de çok zekiceydi. Şöyle işliyordu. Paris'teki bir işbirlikçileri borsa verilerini Tours'daki rüşvetçi bir operatöre ulaştırıyordu. Bu operatör normal resmi bir mesajın içine gizlice piyasanın yükseldiğini veya düştüğünü belirten bir sinyal ekliyordu. Ama hemen ardından bir geri al komutu göndererek o sinyali siliyordu. Peki sonuç? Hattın sonundaki bordodaki ortakları o sinyal daha kayıtlardan silinmeden anlık olarak görüp bilgiyi alıyordu. Ağın geri kalanı içinse bu sadece küçük, önemsiz bir operatör hatası gibi görünüyordu. İnanılmaz değil mi? İşin en ilginç kısmıysa yakalandıklarında yaşan. Kardeşler yakalandı ama beraat ettiler. Evet, beraat ettiler. Neden diyeceksiniz? Çünkü o dönemde bir veri ağını manipüle etmeyi veya kötüye kullanmayı suç sayan hiçbir yasa yoktu. Yani tarihin ilk siber saldırganları yasal bir boşluk sayesinde serbest kaldılar. Peki bu ağ ne oldu? Gelin şimdi sistemin Napolyon'la birlikte ulaştığı zirveye, ardından gelen kaçınılmaz düşüşe ve tabii ki bu dahiyane icadın yaratıcısının trajik hikayesine bakalım. Napolyon döneminde bu optik telgraf ağı 530'dan fazla istasyonla 5000 kilometrelik bir alana yayılarak altın çağını yaşadı. Bütün Avrupa'yı sarmıştı adeta. Ama ne acıdır ki bu sistemin babası Claude Chappe hem rakiplerinin bitmek bilmeyen saldırılarıyla hem de ağır bir depresyonla
inovasyonla mücadele ediyordu ve maalesef icadının ulaştığı bu görkemi göremeden 41 yaşında hayatına son verdi. Sistemin de zayıf yönleri vardı elbette. Geceleri çalışmıyordu. Sis, yağmur, kar gibi kötü hava koşullarında tamamen kör oluyordu ve en nihayetinde kaderin ne kadar ironik olduğunu gösterircesine Chopin'in bir zamanlar deneyip yetersiz bulduğu bir teknoloji, yani elektrikli telgraf, kendi icadını tarihe gömdü. Elektrik hem daha ucuzdu hem de daha güvenilirdi. Ama Chopin'in mirası asla silinmedi. Hatta bugün hepimizin kullandığı bir kelimede yaşamaya devam ediyor. Telgraf kelimesini bizzat kendisi Yunanca'da uzak anlamına gelen tele ve yazmak anlamına gelen grafein kelimelerini birleştirerek yaratmıştı. Sonuçta Claude Chopin ne yapmış oldu? Bilginin, insanın ya da atın hızından çok daha süratli hareket edebileceğini kanıtladı ve bunu yaparak dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Bize de bugün kendi dijital çağımızda bile dersler çıkarabileceğimiz, inovasyonla, güvenlikle ve insan zekasının sınırlarıyla dolu inanılmaz bir hikaye bıraktı. Unutulmuş bir ahşap ve ışık ağının bize anlatacak ne kadar çok şeyi varmış, değil mi?